YouTube'a Anladığım girişim kadarıyla. benim hayatımın dönüm noktasıydı. Eğer onu soruyorsan kesinlikle ve kesinlikle YouTube kanalı açmak benim şahsi olarak kendi hayatımdaki net dönüm noktamda. Benim hayatım A'dan Z'ye her şekliyle değişti. Bu hesaba toplam arkadaşlar 453 günde yatırılan para, Çağrı, evet, en çok aldığım sorulardan biri. En çok merak edilen şey. Bu hesap kimin? Wolves geçmişinde sen çok anılar yaşadığın için unutamadığın anlar var mı? Neler, iyi ya da kötü? abi bunu ne kadar anlatabilirim bilmiyorum da unutamadım, çok benim için biraz tatsız bir şey var aslında. Biraz hem hayal kırıklığı hem şey. Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bu videomuzda White House Survival oyunundaki en güçlü hesaplardan biri, yani benim hesabımı hem inceleyeceğiz hem de bugünkü videonun özel bir konusu var. Biraz da heyecanlıyım. 2 yıldır herhalde ilk çektiğim videolardan sonra ilk defa bu kadar heyecanlandım. Benimle ve kanalla alakalı sizden gelen 27-28 tane soru var arkadaşlar. Bu videoda sunucu değil, konuk benim. Yani bu kendi videomun misafir olduğum bir nevi aslında. O yüzden biraz ellerim falan terlemeye başladı diyebilirim. Çok güzel sorular sormuşsunuz. Hem kanalla alakalı, hem hesapla, hem benim hayatımla alakalı. Selçuk sunuculuk yapacak. Ben de misafir olarak sizden gelen tüm soruları içtenlikle ve samimiyetle cevaplamaya çalışacağım. Hepinize soru soran arkadaşlara, merak eden herkese gerçekten çok çok teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza giderse ve beğenilirse, 1000 beğeni geçerse Part 2'de bu videonun altına gelen, sizden gelen diğer soruları da cevaplayabiliriz arkadaşlar. Hiç bekletmeden sizi hızlıca videoya geçelim. Evet, işte beklenen o gün geldi Çağrı. Aynen Bakalım öyle. bunca zamandır insanların neler hissettiğini anlayacaksın bu videoda. Tüm gerçekler bu Konuk videoda. olarak. Black Ted gerçekleri. Evet, soruları bilmiyor Çağrı bu arada. Soruların hiçbirini söylemedim. Çünkü merak etsin, o da heyecanlansın. Selçuk çok güzel sorular geldi dedi. Ben de ona istinaden çok güzel sorular sormuşsunuz dedim. Bakalım. Evet, şimdi şu merak edilen senin ana hesabını bir görek be. Abi Normal. benim ana hesap Hmm. 2524'te oluşturdu. Şu anda 2720 sunucusundayız. Şef donanımları ve tılsımlar full. Toplamda hesapta 9 Evet. milyon kadar bir asker var. Burayı hızlandırıyorum. 453 gündür giriş yapıldı. Prestij liyakatında Don 3 küreye gidiyoruz. 110.8 milyon doldurması var. Hatta Kaç ev parası verdik Çağrı diyeceğim. bu hesaba toplam arkadaşlar 453 günde yatırılan para 11 milyon TL. Ben 30 yıllık hayatımda 11 milyon yememişimdir herhalde. Bu kahraman donanımında geçtiğimizde birinci nişancı full, mızrakçı, piyade, ilk 3 kahraman, dördüncü kahraman, beşinci, altıncı kahraman, yedinci kahramanın piyadesi sadece esansları eksik. Sekizinci kahramanın neredeyse artık sekizinci kahramana ve dokuzuncu kahramana gidiyoruz. Bunlar da full olmak üzere. Bunlar dokuzuncu, onuncu, on birinci ve oyundaki diğer tüm kahramanları da şu şekilde donanımlarını göstereyim. Çok buraya zaman ayırmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde çantamı gösteriyorum. 1 milyona yakın elmas burada var. Ee, Burada bir 51 bin ateş kristali. Burada 1500, 17 bin. Kaynak 100B'den fazla açmadığımız kaynaklar var. Hızlandırma 1300 gün genel, 1100 gün birlik, 1000 günde birlik tedavi. Donanımlara şuradan tekrar arkadaşlar bakabilirsiniz. Burada herhalde birkaç tane hesap fullleyecek kadar daha birikim vardır diye tahmin ediyorum. Diğer kısmında 21 transfer bileti, 20 bin tane sandık, şef donanımı, tılsım sandıkları. Biliyorsunuz bunların hepsini ben canlı yayınlarda ve videolarda açmak için bekletiyorum. 2000 tane evcil hayvanımız, sandığımız var. Ee, Burada uzman malzemeleri biraz. Son gelen uzmanı fulllemek için. Pet malzemeleri. Tılsım 16 için hazırlığımız tamam. Bir 375 metre. Şef donanımları full ama yeni seviyesi gelirse diye bekletiyoruz. Esans taşımız. Bir 12 bine yakın genel mitiğimiz. Yani her şey çantada full artı full diyebilirim. Araştırma merkeziyle alakalı kısımları ya da şeyleri göstermeyeceğim. Hesapta her şey full arkadaşlar. Toplam uzman gücünde şu anda 49 milyonuz. Tüm gelen uzmanların seviyesi full, sadece araştırma kısımlarına gidilmedi. Son gelen uzmanın yetenekleri full değil. Onu da malzemeleri hazır SVS bekliyorum. Toplam pet gücü 51 milyon zaten full. Adada şu anda 331.800 gibi bir puanımız var. Toplam kahraman gücüm 203 milyon.
Normal kahramana gerek yok. Kişisel gücümüzde zaten 1,6 milyon diyebilirim. Hesaptaki hemen hemen her şey bunlar arkadaşlar. Görünümlerde bunlara sahibiz. Falan filan. Hesap full artı full. Yani çantada da yeni gelen her şeyi fullleyecek kadar malzememiz var. Yatırılan para kısmında da dediğim gibi 453 günde toplamda 11 milyon gibi bir para yatırıldı bu hesaba. Evet. Şimdi yatırılmış dedik ya. Çağrı, Evet. en çok aldığım sorulardan biri. En çok merak edilen şey. Bu hesap kimin? Bu hesaba kim 11 milyon yatırdı? Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Beni eski izleyicilerim de bilir ya da yeni izleyicilerin de kafası karışabilir. Beni bir sürü hesapta görüyorlar. Bu hesabın sahibinin kim olduğunu maalesef söyleyemiyorum. Çünkü tamamen gizlilikle alakalı. Hesabın sahibi kim olduğunu söylememi istemiyor. Hesabın sahibi aslında diyorum ama hesabın sahibi benim. Hesabın tüm bağlantıları her şeyi bana ait. Sadece hesabı aslında Ayaz Yıldızı yani Frostar'ları atıyor ve onun dışındaki benim giremediğim, müsait olmadığım etkinlikleri falan oynuyor. E, Bu şekilde bana destek olan bir abi. Yani işini, gücünü ya da nerede yaşadığını falan dediğim gibi çok bunları bahsedemiyorum. Çünkü tamamen kendi tercihi. Ben buna saygı duyduğum için ben de şey yapmıyorum. Genelde insanların mesleklerini de çok fazla sormuyorum. Sadece biraz inşaat işleriyle uğraşan, Türkiye'de yaşayan bir abi diyebilirim. Şimdi bu abiden bahsetmişken bunun dışında da var Asya hesaplar. Eskiden de bildiğimiz Alp abinin hesabı da vardı. Bu Evet. hesaplar birçok balina hesap sende var. Neden? Bu adamlar neden kalkıp sana bu hesaplarını veriyor? Abi bunun ben sorusunu gece yatmadan çok fazla düşündüm. Bayağı uzun bir süre düşündüm. Bazen kendilerine falan da sordum. Bunun altında muhtemelen şey olarak görüyorlar. Mesela birkaç tane abiyle konuşmuştum bu tarz hesaplar bana veren. Kimisi şey dedi işte oyunun senin videolarını öğrendik. Senin videoların sayesinde işte bu hesaba mesela 11 yatırılmış. Seni tanımasaydık 13 yatırırdık. Ya da Alp abi her zaman şey derdi. Senin videoları sadece izlediğim için bu oyuna 2-3 milyon daha az attım. Hani tamamen bana katkısı olsun diye, kanala katkısı olsun diye veriyorlar. Bir de seviyorlar anladığım kadarıyla sevmese niye böyle bir şey yapsın? Değer veriyorlar. O yüzden tamamen bana destek olmak için verdiklerini düşünüyorum ben. Büyük ihtimal. Yani O tabii zaman onlara sormak gerekiyor bu soruyu ama benim düşüncem bu. maalesef soramıyoruz. Çünkü Evet. gerçek hayattan da çok yoğun insanlardır büyük ihtimal. Şimdi bir kısaca kendinden bir bahset ya. Çağrı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, nerede yaşar? Abi ben 10 Haziran 1996 İstanbul doğumlu ama Malatyalı biriyim. İstanbul Fatih'te doğdum. 2-3 yaşından sonra Malatya'ya taşındık. Tüm akrabalarım çoğu Malatya'da, bir kısmı da İstanbul'da. Liseye kadar Malatya'da yaşadım. Daha sonrasında üniversite için Antep'e gidip mekatronik bölümü okudum. Sonra hızlı bir iş hayatına giriştim. Ankara'da inşaat şirketlerinde bir 2-3 sene çalıştım. Sonra İstanbul'a taşındım. Bir 6 seneye yakında İstanbul'da hem garsonluk yaptım, ticaret işine girdim, kitapçı işine girdim. Yani bir erkek böyle tüm tuşlara basar ya her işe girer. Sosyal medya işine girdim. Bir dönem Sokrates diye bir YouTube kanalı ve bir dergi vardı. Bir dönem orada çalıştım. En son da artık YouTube'a giriştim. Aslında çağrı bu diyebilirim. O Yaptığım konuda şeyler. şimdi gelen soruları hiçbir sıralamaya almadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Misal şu an kalkıp YouTube'la ilgili soru sorup sonra gerçek hayata dönüp sonra tekrar YouTube'a dönebilirim. Bağımsız olabilir sorular. O konuda şimdiden söyleyeyim. İlk soruya geçiyorum o zaman. Gönder gelsin. Kıymetli bir seyircimiz, izleyicimiz demiş ki telefon ve yayın olmadan sıradan bir gününde çağrı olarak Black Dot olarak değil çağrı olarak bir gününde ne yapar? Uyandın uyuyana kadar ne yaparsın? YouTube dışında. Abi ben uyanınca inanılmaz bir ekran bağımlısı insanım. Yani şey uyandığım anda zaten direkt Instagram ya da sosyal medyaya giriyorum. Hiç şey gibi bir alışkanlığım yok açık konuşmak gerekirse sabah koşusu ya da sağlıklı bir kahvaltı. Ben direkt ya kahve yapıyorum ya da işte kahve sipariş ediyorum. Çünkü ne kadar çay sevdiğimi bilse de arkadaşlar sabah uyandığımda aç karnına çay içemiyorum. Direkt bir şeyler kaydırıyorum ya da YouTube'da bir şeyler açıp izlemeye başlıyorum. Kahveyle güne başlıyorum abi. Güne başlamak dediğim zaten öğlen falan başlıyorum ben. Öğlen 12'den sonra falan genelde uyanıyorum. Ondan sonra o gün genelde boş olacaksa Mersin'de yaşıyorum şu anda. Sahilde sürekli düzenli olarak gittiğim bir tane kafe var. Gidip orada oturuyorum arkadaşlarımla. Biraz sosyalleşip sohbet muhabbet ediyorum. Sonra çok sevdiğim bir balıkçı var.
Çayın dışında da en sevdiğim şey balık yemek. Boş günümde kesin gidip balık yiyorum. Sonra geri eve dönüyorum abi. Oturup genelde bilgisayar başında zaman geçiriyorum ya da oturup sevdiğim bir dizi izliyorum. Yani tüm günüm öyle geçiyor bilgisayar başında. Ya da arkadaşlarımla oturup çay kahve içerek. Ekstra Şimdi yaptığım şöyle bir durum şeyler var. yok yani hani kitap okuyup kendim spor yapıyorum, müzikle ilgileniyorum tarzı maalesef hiçbir şeyim yok. Ya bu meslekle ilgilenenler sosyal medya, YouTube, işte herhangi bir meslekten dolayı galiba bir asosyallik algısı oluşuyor ya. Hani hep bu işle uğraştığı için Evet. gerçek hayatına, dış dünyaya çok fazla vakit ayıramıyor. Sende o durum yok galiba. Sen çok gezen bir insansın. Evet abi ben inanılmaz bir şekilde arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven, insanlara sohbet etmeyi seven biriyim. Her fırsatımda en yakın arkadaşlarımın olduğu yerlere gidiyorum. Yani farklı şehirlere, farklı yerlere gidip orada bir şeyler yapmaya falan çalışıyorum. İşim bittiği anda da bilgisayar başından genelde kalkıyorum. Hani ekiptekilerle Discord'da falan bir şeyler yapıp konuşmuyorsak, sohbet muhabbet etmiyorsak direkt bilgisayarı kapatıp kaçıyorum yani dışarıya. İyi, güzel. Aynen. Şimdi bu oyun sana YouTuber'lığı başlattı diyebiliriz aslında. Bu oyun olmasaydı Çağrı Şahin yine de YouTuber olur muydu? Abi bunu benim yakın arkadaşım Simge'ye aslında biraz sormak lazım. O her zaman söylüyordu. Bir 5-10 yıldır söylüyordu. Ya dövmeci ol diyordu ya YouTuber ol diyordu. Bir şeyler yap, bir şeyler çek falan diyordu. Hani bunun bu noktaya geleceğini ben de tahmin etmiyordum. Olacağımı da hiç düşünmüyordum. Ama olurdum herhalde. Çünkü inanılmaz keyif alıyorum bu işi yapmaktan. Yani Bu soruyu soran kişi yayınları takip eden biri büyük ihtimal. O sene bu sene mi bir Çağrım? abi evet. Ya Kanka be. yayınları izleyen herkes bilir ben koyu bir Fenerbahçeliyim. O sene bu sene mi bilmiyorum ama Peki şey hangisi sorusu olabilir mi? Evlilik o da, Katalonya ucu abi açık kalmış. sorduysa o da olabilir. Ben Fenerbahçe'ye yormak istiyorum bunu. O sene bu sene mi bilmiyorum ama biz her zaman abi Fenerbahçe'yi desteklemeye devam edeceğiz. Ne kadar sinirlensek de ne kadar şey olsak da her sene o sene olması için dua edeceğiz diyelim. Bak Katatonya abi demişken şimdi ben de evli barklıyım. Birçok böyle aile evli barklı, çoluklu, çocuklu ya olgun insanlar hatta ailesiyle birlikte oturup seni izliyorlar ve yıllardır Evet. izliyoruz. Bunun sence nedeni ne? Bu insanlar neden seni böyle ailecek seviyor, ailecek oturup izliyor? Abi bunun Sen sebebi ben bunu da çok düşündüm. İlk başlarda garip geliyordu. Dediğin gibi 30 yaşında, 40 yaşında hatta 50-60 yaşında insanlar televizyondan açıp çoluğuyla çocuğuyla falan izliyor. Bunun cevabını ben şu şekilde verebilirim ama ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii ki onlara sormak lazım ama abi ben çok düz ve sıradan bir insanım. Ben herkesin yediği şeyleri yiyen, akşam evde oturup çay demleyip sohbet eden bir adamım. Benim yayınlarım da öyle geçer. Bir demlik çay bitiriyorum ve insanlarla hani şeyine bakmaksızın, oyuna ne kadar para yatırdığına bakmaksızın, hesabına bakmaksızın normal günlük hayatta yaşadığımız şeyleri konuşuyoruz. Oyundan konuşuyoruz. Ya yayınlara gelen çoğu kişi de artık bilgi almak için gelmiyor. Tamamen sohbet ve muhabbet için geliyor. Ve hiç kimseye ekstra bir şey göstermeye çalışmıyorum. Çünkü gösterebileceğim bir şey de yok. Çok sıradan dümdüz bir insan ve dümdüz bir hayatım var. Galiba o yüzden evlerinde bize bir yer veriyorlar diyebilirim. Ya bu benim düşüncem tabii. Asıl onlara sormak lazım. Yorumlara insanlar niye izlediklerini yazabilirler. özellikle Katatonya. Sen Evet. şimdi böyle deyince bizim bir önceki videoda Sancaktar abiyle çektiğimizde ailemizin balinası demiştim ya. Evet. Burada da ailemizin yayıncısı diyesim geldi. Tamamen ondan bence. Ya dediğim gibi bu sorunun cevabını izleyicilerin vermesi gerekiyor. Benim hissettiğim bunlar. Peki herkes bu oyuna başlama serüveni vardı. Sen bu oyuna nasıl başladın? Nasıl tanıştın bu oyunla? Abi benim Eren diye çok yakın bir arkadaşım var. Onunla LoL oynuyorduk. Discord'da da sohbet ediyorduk. Seslendim. Abi cevap vermedi. Ne yapıyorsun dedim. Bir oyun indirdim. Mobil onu oynuyorum dedi. Hangi oyun dedim. White House Survival dedi. Ben de indirdim. İndirir indirmez oyunu deli gibi oynamaya başladık ve arkadaşımla hırs yapıp o 2000 lira atıyor ben 1000 lira atıyorum ben 1500 atıp ittifakta aldığı hediyeler falan gözüküyor. Paket alınca gözüküyor ya şurada Hmm, sandıklar. aynen Ha, oradan isimlerini falan söyle. görüp Eren'e diyorum oğlum niye paket alıyorsun beni mi geçmeye çalışıyorsun? Aslında ilk rekabetimi ben yakın arkadaşımla yaşadım. Oyuna başlangıcım da Eren sayesinde oldu. O 4 gün sonra falan bıraktı ama oyun beni bir şekilde içine çekti ve ben devam ettim oynamaya. Öyle diyebilirim.
Herkes odun toplamadan başlamıştı. İlk kez odun toplamada. Yok, ben odun toplama oyunu olsa girmezdim. Ben o tarz oyunları hiç sevmem. Ben aksine bu tarz pay to win strateji oyunları benim daha çok ilgimi çekiyor. Ben hiç odun toplama reklamı da görmemiştim bu arada. Tamam, başladın da Hı hı. bu video çekme şey nereden çıktı? Nerede dedim ben bir video çekeyim de atayım dedim. O da şöyle oldu. Gerçek hayattaki arkadaş grubuma da ben böyle biraz yansıttım oyunu. Çok oynayınca merak etti onlar da ne oynuyorsun diye. İşte 3-4 tane yakın arkadaşımla birlikte oynamaya başladık. Fırın seviyelerimiz böyle 20 falan. Hatta Aykut'la birlikte aynı eyaletteydik. Sonrasında böyle işte yabancı YouTuber'ları izlemeye başladım. Türk YouTuber'ları falan izlemeye başladım. Asla küstahlık olsun diye söylemiyorum ama baktım bazı bilgiler yanlış. Ya bana göre yanlıştı. Bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyordu ama şimdi şey demeyeceğim. İnsanlara doğru bilgiyi yaymak için demeyeceğim. Tamamen dürüst bir cevap vereyim. Sponsorları olduğunu gördüm. Kafaların üstünde şu an benim de olduğu gibi Playsal ya da farklı firmalar. Ya dedim abi bu oyunu oynuyorum dedim. Çok para da atamıyorum. Az para atıyorum. Belki dedim böyle 500, 600 ya da 1000 izlenirsem belki bana da sponsor olurlar da biraz dedim paket maket gelir dedim. Tamamen o şekilde ilk videomu kanala yükledim. Yani tamamen 2-3 tane fazla belki sponsordan paket alırım diye. Serüvenim böyle başladı. Sonunun böyle olacağını düşündün mü? Bu kadar etkileşim alacağını, bugüne geleceğini düşündün mü? En yakın Atarken videoları. arkadaşlarım bile bana şey dedi o zamanlar. Ben edit ya da kapak yapmaya çalışırken çünkü hiç bilgim yoktu bu konularda. Daha önce öyle bir kanalım olmamıştı. Abi işte hadi bu oyunda ayav videosu çektin, dökümhane çektin, işte SVS çektin, birkaç tane özel etkinlik geliyor onları çektin. 100 tane video oldu. Sonrasında ne atacaksın? Hani konu inanılmaz kısıtlı. Arkadaşlar 1200'e yakın video oldu. Demek ki çekmek isteyen insan bir şekilde çekiyormuş. Bayağı çıkmış 10.200 de çok ya. Aynen öyle ve her seferinde de yeni yeni içerikler çekmeye devam ediyoruz. Tabii ki sıkıldığım çok nokta oluyor ama bu benim işim. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum abi. Tamam, sen şimdi yapıyorsun ne diyorsun da kariyer planlaması yaptın mı? Yani gelecekte böyle mi devam edecek? Bir kariyer planlaman var mı? Bir yerde başka B planın var mı bunun dışında? Ya var tabii. Nasıl var? Şu şekilde artık kanal sadece Whiteout kanalı değil zaten. Artık farklı mobil oyun videoları da çekiyorum. Geçmişte de çektim. Bu şekilde bu kanalı devam ettireceğim. Yarın öbür gün farklı bir oyun hype'lanır ve çok izlenirse o oyunda da girip bilgi konusunda en iyisi olmaya çalışıp en iyi içerikleri çekmeye çalışacağım. Sonuçta bu sektör ölen bir sektör değil. Sürekli insanlar oyun oynuyorlar ve oynamaya da devam edecekler. Yarın öbür gün burada her seferinde zaman geçirdiğimde, emek verdiğimde YouTube'la alakalı ya da bu sektörle alakalı farklı farklı şeyler öğreniyorum. Belki ileride farklı YouTube kanallarına da dönüşebilir ama şu an için bu sektörden devam diyeyim, oyun sektöründen. Gittiği yere kadar en Oyun azından. dışında herhangi bir şey üstünde kendini geliştiriyor mu? Ne bileyim, yazılımdır, şudur budur. Kendini geliştirdiğin bir nokta var mı? Şöyle ben geliştirmediğimi düşünüyordum ama geçenlerde ben bunu düşündüm. 2 yıl önce ben başladım YouTube'a. 2 yıldır şu an çok iyi bir şekilde aslında kapak resimleri yapabiliyorum. Photoshop kullanabiliyorum. Farklı uygulamalar kullanabiliyorum. İyi düzeyde edit yapabiliyorum. YouTube'un algoritmasını biliyorum. Şu an herhangi bir ajansa girsem muhtemelen oradaki profesyonel olarak çalışan arkadaşların yaptığı işleri yapabilirim. En azından bir kısmını yapabileceğimi düşünüyorum. Farkında olmadan bir yeti kazandım yani. Birkaç yeti kazandım diyebilirim. Dolaylı yoldan. Evet. Biri de şey yaz. Ne? Oyunu ne zaman sileceğiz? Hep birlikte onu sorar mısın? Abi onu Ne inan zaman sileceğiz? Bir gün bir video gelecek mi çağrıya? Oyunu siliyoruz diye böyle hepimiz birlikte bırakacağımız bir video gelir mi? abi onun için yeni bir şey gelmesi gerekiyor. Çünkü bu oyunu biz topluluk için oynuyoruz. Herkes güçlü olabilmek ya da hırsları için oynadığını sanıyor ama bence %90'ımız bu oyunu iletişim için, çevremizdeki insanlar için, oyunda tanıştığımız insanlar için oynamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar çektiğim videolarda tanıştığım insanlardan hep aynı sonucu alıyorum. Yarın öbür gün yine bu topluluğu farklı bir yere taşıyabilir ya da farklı bir yerde böyle bir topluluk oluştuğunu görürsek oraya kaydığımız zaman bence oyunu sileriz. Yoksa o zamana kadar devam abi. Şimdi Instagram'dan seni takip edenler bilir. Sen gezmeyi çok seviyorsun. Evet. Bunu hepimiz çok biliyoruz. Şimdi gezerken bir takipçi demiş ki abi gezerken takipçileriyle buluşup bize böyle canlı canlı kafede hesap inceleme yapar mı? Birlikte bir çay içer miyiz diye sormuş. Abi tabii ki yaparız. Yaptık da yapmaya da devam ediyoruz. Ya
Mersin'de yaşıyorum şu anda. Mersin'de herhalde bir 10'a yakın arkadaşla buluşmuşumdur. İstanbul'da 100'e yakın arkadaşla buluşmuşumdur. Ama benle buluşanlar anlar ki ben normal hayattan sohbet muhabbet etmeyi çok daha severim. Ama tabii ki her buluştuğum kişinin de canlı canlı telefonunu alır, hesabını detaylı bir şekilde incelemeden göndermem. Karşımdaki kişi hatta şey der. Abi sıkılmışsındır ya, bakma gerek yok falan der ama ben yine de kesinlikle bakarım. Her gittiğim şehirde de öncesinde hikaye falan atıyorum. Eğer zamanım varsa mesaj atan arkadaşlar eğer yakınsa bana, çok onları zahmet ettirmeyeceksem, kesinlikle ya bir yemek yiyoruz ya da bir kahve içiyoruz. Ben buna canlı canlı Trabzon'da şahit olmuştum. Bir yerde bir story paylaştın ya sen. Biri Evet. altına hemen bir takipçi şey yazdı. Abi yakını buluşak mı? Çağrı hiç şey değil. Agalı bugu yok. Tamam, okey. Bindik gittik oturduk çay içtik ve sanki o kişiyle uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi. Daha çok sen böyle. Sanki siz çok yakın arkadaşmışsınız gibi hissettim. O çok hoşuma gitmişti. Öyleyiz zaten çünkü aslında biz o insanı orada gerçek hayatta ilk defa görüyor gibi oluyoruz da ben onun kullanıcı adını biliyorum canlı yayınlarda. Onun canlı yayında kimlerle sohbet ettiğini biliyorum ve o belki bir yıldır canlı yayında evde beni izliyor. O yüzden ister istemez bir şey oluyor direkt. Gördüğün anda samimiyet kuruluyor. Dediğin Evet. gibi 10 dakika mesafedeydik. Geldi oturduk. Yarım saat 40 dakika sohbet ettik ve dağıldık. Bu hep oluyor zaten. Bayağı güzel bir anı olarak kalıyor insanda ya. Hoşuma Kesinlikle. gitmişti. Bence mesleğinin en güzel yanı da bu. Bir sonrakine geçiyorum. Şimdi Voz geçmişinde sen çok anılar yaşadığın için unutamadığın anlar var mı? Neler, iyi ya da kötü? Abi bunu ne kadar anlatabilirim bilmiyorum da unutamadım, çok benim için biraz tatsız bir şey var aslında. Biraz hem hayal kırıklığı hem şey. İnsanlar belki salak mısın kanka falan diyecekler ama şöyle anlatmaya çalışayım. Bundan bir yıl önce bir tane arkadaşla tanıştık. Bir abiyle tanıştık daha doğrusu. Abinin hesabı da Balina hesabıydı. Bir şirketi vardı. Sonra dedi ki işte ben yurt dışına bir yere gideceğim. Bizim şirkette benim çalışanlarımdan birine hesabı ben bırakıyorum. Sen dedi onunla iletişime gir. Olur mu dedi. Biz bir şekilde Yayınlardan tanıdığımız bir abim yoksa koçluk verdiğin biri miydi? özel danışmanlık, koçluk verdiğim bir Ha, abiydi. koçluk verdin. Aynen, dedi ki ben bir süre buralarda olmayacağım. Sen dedi şirketteki benim dedi o arkadaşla, çalışan arkadaşla falan iletişime geç. Hesapla alakalı yapılması gereken her şeyi ona anlat dedi. Biz o arkadaşla iletişim kurmaya başladık. İşte ismini söyledi bana, tanıştık falan filan ama ben çok böyle samimi olmuyorum ilk başlarda arkadaşla. Sonra oyun hakkında sorular sonra böyle biraz daha özele falan girmeye başladık. Arkadaşımız bu arada erkek. Şirkette işte muhasebede çalışan bir tane, o da abi. Arkadaş diyorum ama benden 5-6 yaş büyüktü. Ee, Arkadaşla biz 8 ay boyunca konuştuk. Ben arkadaşın ne resmini gördüm, ne doğru düzgün sesini duydum, ne bir şey. Sadece mesajlaşma arkadaşı gibi bir şey oldu. Ve böyle bir roman karakteri gibi bir şey oldu benim için abi. Hayali bir karakterle böyle 8 ay boyunca dost oldum. İnanılmaz bir şekilde her gece 1'den 2'den böyle sabah 6-7'lere kadar falan sohbet ediyorum. Ve inan hiçbir şekilde şeye girmiyoruz. Hani böyle çok fazla şeye de girmiyoruz ama artık ailemi, hayatımı, özelimi, her şeyimi anlatmaya başladım. O anlatmaya başladı. Bayağı hiç hayatımda görmediğim biriyle en yakın arkadaş gibi oldum. Şu an gerçek hayattaki arkadaşlarıma bile anlatamadığım şeyleri ona anlatıyordum. Çünkü inanılmaz rahattı. Beni hiç tanımayan biriyle her şeyimi paylaşıyorum falan. Kötü olan kısmını söyleyeyim. O şirket sahibi abi meğer öyle bir çalışanı aslında varmış. Beni misafir etti bulunduğu şehre. Gittim ve o arkadaşla tanıştım. Ve gözlerime böyle bir boş bir bakış attı o arkadaş. Nasıl lan? Arkadaş 8 beni, aydır konuştun, tanıştın, adam boş boş suratına mı bak? adam beni tanımıyormuş. Çalışanı beni tanımıyormuş. Adam aslında ben çalışana veriyorum dediği kişi öyle birine hiçbir zaman hesabı vermemiş. Kendisi benimle konuşmaya devam etmiş. Çünkü ben o adamla sürekli böyle bir mesafeliydim. O mesafeyi kırayım, rahat olayım diye bana öyle bir şey yapmış. Neden böyle bir şey yaptı? Aa, bir Hiçbir şey diyeyim fikrim mi? yok. İnsan depresyona girer Oraya lan bundan gittim. sonra. Hala o çocuğun gözünün içine bakıyorum. Çalışan da şirkette bu arada. Bize çay kahve falan getiriyor. Gözünün içine bakıyorum. 8 aydır konuştuğum adam hani niye bana samimi davranmıyor? Meğer çocuk beni hayatı boyunca görmemiş. Hayatımın Senin en büyük varlığından varlığımdan haberdar değil yani. haberdar bile değil. Ve ben orada en iyi dostumun yanına gitmiştim ki oysa ki, ama bir baktım aslında şirket Sen sahibi. o adamın yanına mı gittin? Şirket sahibinin orada olduğunu biliyor muydun? Şirket sahibinin orada olduğunu bile bilmiyordum ben.
Ben oradaki Sen o direkt onunla çalışan buluşmaya gittin. muhasebedeki arkadaşının yanına gittim. Beraber oturup tanışacaktık ve kahve içecektik. Dostluğumuzu Hadi pekiştirecektik. canım. Bir baktım şirket sahibi orada. Abi sen yurt dışından mı geldin falan muhabbeti yaparken bir 2-3 saat falan da anlamadım yani. Hala o şeyi şokunu yaşamıştım. Hayatımda herhalde yaşadığım en absürt bu oyunla alakalı, kanalla Kanka alakalı şey olay demedin buydu. mi ya? Neden demedin mi? Böyle dönüp neden diye bağırmadın mı adam? Ya bunun şey insanlar belki garipseyecek şey falan olacak ama o arkadaş hayali karakter benim için inanılmaz özeldi. Bilmiyorum belki şu an dinledikleriniz falan gerçekten çok saçma gelecek ama böyle şey Kanka gibi yani tuhaf hissettim. geliyor. Böyle bir roman, bir çizgi film, bir şey karakteriyle sanki uzun bir süre dostluk yapmışım ve o bir anda yokmuş gibi. Bunun etkisinden bir süre çıkamadım. Bayağı tadım tuzum kaçtı. Günlerce tadım kaçtı yani öyle söyleyeyim. O Çok fazla kişiyle hala detaya da görüşüyor girmek mu? istemiyorum. O kişiyle hala görüşüyorum ama eskisi kadar şey değilim açıkçası. Hani yakın değilim diyebilirim. Hani eskiden daha yakındık. Eski Aga be. konuştuğum kişiyle daha da yakındım çünkü. Bir şey diyeyim mi? Neyse. İnsan üzülür la. Neyse Bunu çok geçiyorum. saçma bir durum ya. Bunu geç abi. Evet. Çok şey yapmak istemiyorum. Detay vermek istemiyorum. Şimdi bir arkadaşımız dikkatli bir arkadaşım işte ya demiş ki videolarda sağ omuzunu tişörtünü habire düzeltiyor. Bu bir tik mi diyor. Harbi ben de geçen baktım bu böyle deyince birkaç videoya baktım. Kanka sağ omuzunu böyle geriye atıyorsun. Elimle falan mı atıyorum? Nasıl? Elinle aynen eşofmanı tutuyorsun iki parmağınla bir tık geri atıyorsun. Düzeltiyor omuzunu silkeliyorsun ama hep aynı omzu geriye atıyorsun. Ee, hiçbir fikrim yok. Farkında olmadan yapıyorsun değil mi? Yani yayınlara ben başladığım zaman bir tane abi eski bir yayıncılardan bir tanesi bana şey tavsiyesi vermişti. Yayın yaparken kamerada kendine bakma. Bakarsan tribe girersin demişti. Herhalde 1,5 yıldır falan daha uzun süredir yayın yapıyorum. O yüzden ne yaptığımı bilmiyorum. Yayına giriyorum ve çıkıyorum. Hiç farkında değilim. Hiçbir Değişik. sebebi yok yani tamamen refleks olabilir. Belki bir şey rahatsız Belki ediyor rahatsız olabilir. falan ediyordur İnan aynen. tamamen refleksle yapıyorumdur. Şu an sen söyleyince ne yaptığımı emin bile değilim yani. Şimdi bir arkadaşımız da demiş ki oyuna veya oyun dışı başka bir şeye sinirlenip böyle gerçekten çıldıracak kadar sinirlenip oyunu silmeyi düşündü mü? Ya o başlayacağım oyuna deyip silmeyi düşündü mü? Geldiyse de bu durum nereden çıktı? Bir Neden? kere, bir kere, 2 kere oldu. Bir tanesini söylemeyeceğim, bir tanesini söyleyeceğim. Bir tanesinde çok tatsız böyle bir drama falan yaşamıştım. Orada çok canım sıkılmıştı. Gereksiz bir durumdu. Diğer inanılmaz böyle sinirlendiğim. Ya beni izleyen arkadaşlar çoğu bilir. Ne videolarda ne de yayınlarda falan küfretmem. Günlük hayatta da çok fazla küfreden bir insan değilim. Çünkü çok benim mizacıma uymuyor. İzleyen kişilerin de çok küfrü sevdiğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, ilk defa bir tane yayında bayağı sövmüştüm ağız dolusu. Çok sinirlenmiştim. O da bizim çok sevdiğim kardeşim Ahmet. Barut Ahmet. Barut Ahmet, aga be Barut Ahmet. Biraz ona sinirlenmiştim. Daha doğrusu Ahmet'e dolaylı olarak sinirlenmiştim ama sövmeye böyle ortaya sövmüştüm. Bir tane Bu etki... arada Ahmet hala yayınlarda arkadaşlar iyi görüşüyorlar şeyler. Ahmet Sorun tabii yok canım yani. canım ciğerim canım niye sorun olsun? O an o Ahmet de biliyor zaten kendi aramızda konuştuk. Ya bir tane etkinlik yapıyordum sıfırdan zirveye diye. Bir tane eyalette 100 kişi hesap açacaktık. Para yatırmadan 100 kişi 3 gün boyunca ama 5 gün boyunca en yüksek gücü ulaşan bizden ödül kazanacaktı. 100 kişilik bir aktivite yapalım çünkü oyunda yapacak bir şey yok canımız sıkılıyor dedik. Abi dışarıdan insanlar geldi. Baltalamaya çalıştı etkinliği. Hakaretler oldu, küfürler oldu. O süreci yönetmeye çalışırken inanılmaz stres oldum. Aslında Ahmet dediğim olay o şekilde başladı ama dolaylı bir şekilde. Yoksa o süreç beni inanılmaz yıpratmıştı. Orada çok böyle sinirlenip sövmüştüm. Hatta bıraksam mı, silsem mi, uğraşılmaz bununla falan demiştim. Onun dışında da olmadı ya. Ben biraz sakin bir insanım. Yani benim canlı yayında arkada tavan düşmüştü İstanbul'daki evde. Evi su basmıştı. Çayımı içmeye devam etmiştim. Biraz o konularda rahat bir insanım ben. Baba tavan yok. Aynen. Bir arkadaş da galiba ne King Shot izliyor ne Boss izliyor. Ya seni izliyor da oynamıyor. Hı hı. Diyor ki ya olur da bir gün artık yeni bir oyun olur mu? Başka bir içerikle ilgili yayın olur mu? Ne bileyim ekip oyunu ya da hikayeli oyun. Olur Abi, mu FPS şu bu. abi ben o tarz oyunları çok seven bir insan değilim açık konuşmak gerekirse. Çok fazla oyun oynamayı seven de bir insan değilim. Ben sadece işte bu tarz strateji oyunları ve toplulukla girip sohbet muhabbet etme işini seviyorum. Mesela yayınlarda sohbet akarsa yayınlara farklı insanlar katılıp böyle inanılmaz makara falan döndüğünde ben çok keyif alıyorum. Drama çıktığında çok keyif alıyorum. Çünkü biraz oyun dışı şeyler konuşuyoruz.
oyuna yeni etkinlikler ya da yeni bir güncelleme geldiği zaman çok heyecanlanıyorum. Bu tarz öğrenme şeyleri beni çok daha fazla mutlu ediyor. Kick'te daha öncesinde biz böyle hikayeli oyunlar falan denedik, FPS oyunlar denedik ama Yani bir ara Kick yayınları vardı, onlar bitti evet. tamamen. Abi ben sıkılıyorum. Ben sıkıldığım zaman da ben sıkılırken izleyiciler niye eğlensin diye düşünüyorum. O yüzden çok benlik değil. Belki farklı içerikler yaparsam biraz daha gerçek hayatla alakalı ya da buradan devam ederim diye düşünüyorum. Peki YouTuber'lığı şu an yaptığın işi Hı hı. ne olursa bırakırsın. Kaç milyon dolar verirlerse bırakırsın. Kanka onun garantisini vermeleri lazım. Kim niye versin tabii. Para kolay İBAN'a kazanırım atacağım diyorum. kardeşim ya. Bıktım senden, izlemek istemiyorum. Sen YouTube'da görmem. Neyse parası vereceksin diyeceğim. 1 milyon doları. Ya kanka onun şey değil ya. Bırakamam. Hani çünkü şey değil. Birisi sana ne Ya kadar da bu soru acı şöyle gelmiş olabilir. Bir maddi beklenti geldiğinde de mi, ya da bir doymuşluk, oyunla ilgili bir doymuşluk olduğundan bırakırsın, ya da başka bir iş bulduğundan Abi ben bırakırsın. bunu tamamen Oyundan sıkıldığından mı ben bırakırsın? bunu tamamen maddi olarak yapıyorum. Bu maddi olarak O yapılmayacak kadar bir iş açık değil. sözlü bir insansın. Ama bu böyle kanka. Şimdi tutup da şey olayı falan o çok saçma. Yok işte arkadaşlar biz bir aileyiz. Biz büyük bir şeyiz. Tabii ya tabii öyleyiz bir noktada. Ama hani sırf ben bu aileyi sevdiğim için, bu topluluğu sevdiğim için çekilecek dert değil. Çünkü sana güzel imkanlar sağlıyor. Ve işte çalışma saatini sen belirliyorsun. Maddi olarak iyi kısımları olduğu zaman da oluyor, boş olduğu zamanlarda oluyor. Şimdi tutup da sosyal medyada içerik üreten biri ya insanlar beni seviyor diye işte videolarımı izliyor ne güzel falan deyip de şey yapmaz. Günün sonunda kiranı ödemek zorundasın, faturanı ödemek zorundasın. Tutup da şimdi Yani yalan söyleyecek halim yok abi. Para geldiği sürece yapmaya devam edeceğim. Bir baktım kanalın getirisi yoksa da tutup farklı bir iş ne varsa yapabileceğim ne varsa ona yönelmek zorundayım. Ama dediğim gibi kazandığım sürece kazanmaya devam ettiğim sürece devam edeceğim. Ama hırslı bir insanım. Açık konuşmak gerekirse hedeflerim var. O hedeflere ulaşana kadar devam edeceğim. Öyle diyelim. bu konuyla ilgili daha çok soru sormayacağım. Onlar olursa ikinci parta bırakacağım. Bu YouTuber'lığın zorluğudur. Evet. Öncesinde hazırlığın var mı? Yayın kontenti şu bu. Onları merak eden olursa, beğeni gelirse ikinci parta bırakıyorum. Çünkü daha çok gerçek hayattan sormak istiyorum. Tamam. Sorular öyle gelmiş. Gönder. Oyunda tanıştın, kaç kızla buluştun diye bir soru gelmiş. Abi şimdi sen bu soruyu sormazsın yazmış. Çocuk merak etmiş. Bilmiyorum, cevaplamak zorunda değilsin ama. Kanka bunu tabii ki saymamışımdır. Ama Eee, çok fazla insanla buluştum. Kız ya da erkek, kadın ya da erkek olarak ayırt etmeden buluştum. Ama bir oran olacak olursa örnek veriyorum. Erkekler fazladır. 200 tane erkekle buluştuysam bir 50 ya da 40 tane kadın arkadaşla da buluşmuşumdur tabii ki. Çok rahat. Ya Oğlum özellikle ben kız diye cevap verip buluşmuyorsun yani. Onu soruyor herhalde. ay yok tamamen ya şeye bağlı zamana Aslında bu mekana. işin kötü yanı da bu Çağrı, şey değil mi? Mesela bir kız yazdığında, insan bir yayıncısın sonuçta, bir kimlikle cevap veriyorsun. Evet. Yanlış anlaması olabilir. Bu çekince var mı üstünde? İlk Bir kadın zamanlarda arkadaş vardı. yazdığında. İlk zamanlarda çok vardı çünkü şöyle ya hani cevap veriyorum ama hani yavşıyormuşum gibi olmasın, ayıp olmasın. Hatta insanlara ben galiba biraz fazla soğuk cevap veriyorum. Sağ olun hocam, eyvallah, teşekkürler. Çok kısa net, evet, hayır falan. Bunu ilk zamanlarda zaten şey gibi ya hani biri bir şey soruyor, beni merak ettiği için sormuyor sonuçta. Videoyu merak ettiği için ya da bir bilgi almak için mesaj atıyor. Benim de ona göre cevap vermem gerekiyor. O yüzden ilk zamanlarda biraz tedirginliğim vardı ama şu an çok rahatım. Ve herkese yaklaşımım belli, mesajlaşımım belli. Hani şu ana kadar da en ufak problem yaşamadım bu konuda. O yüzden içim çok rahat. Şimdi bir arkadaşımız da demiş ki işte biz bu oyunda birçok kişiyle tanıştık, gerçekte arkadaş olduk, bazıları iş kurmuş falan. Sen bu oyunda kaç kişiyle tanışıp da gerçek hayatta samimi oldun? İsim söyleme de, böyle kaç kişi? İsim çok girmeye gerek yok bence sen. Ama benim çok ya. Yani bu oyundan tanışıp Ama böyle gerçek samimi, hayatta ha, böyle oyun olmasa da telefonu açıp alo kanki ne yapıyorsun ya, şöyle böyle derdini anlatabileceğin, çıkıp yanına 10. gidebileceğin, bulaşabileceğin 10 10, vardır değil 10 mi? tane çok sağlam böyle düzenli olarak konuştuğum eşim, dostum, arkadaşım var. Onun dışında da fazla kişide numaram vardır ama dediğin gibi böyle sürekli mesela örnek vereyim. Bir kişiden örnek vereyim. Herkesin yayınlarda bildiği diğer arkadaşlarım ayıp olmasın. Hani Ala Fırın mesela diyorum. Uğur. Gerçek hayatta hiç görmedim ama neredeyse her gece telefonda konuşuruz gibi düşün.
Onun gibi 8-10'a yakın dostum arkadaşım var. Bu oyundan sadece tanıştım vesile olan. Zaten bir şey değil mi? Biz ilk buluştuğumuzda bir kere buluştuk işte şey yaptık. Sanki gerçekten yıllardır tanışıyormuşuz gibi oldu. Bu Evet. oyunu dışarıda gerçek hayatta buluştuğunda çok şey oluyormuş gerçekten. Sanki hep tanışıyormuşsun gibi yabancılık çekmiyor. Kesinlikle sürekli sesle sohbet ediyorsun çünkü. Peki geçelim asıl kritik sorulardan birine. Bence bu sorular Evet. çok sıkıntılı. Hazır mısın? Gönder gelsin abi söyle. Zamanı geriye sarsan Tamam. bu kanalla ilgili neyi değiştirirdin? Ayrıyetten oyunla ilgili değiştirebileceğin bir şey olduğunu düşünmüyorum da bu kanalda neyi değiştirdin? Ya şunu yapmasaydım, şu videoyu çekmeseydim, şu yayını yapmasaydım, ne bileyim şunu tanımasaydım. Var mı? Abi çekmeseydim dediğim video yok çünkü her biri şey benim için neydi onun adı? Bana bir şeyler öğretti, bana bir şeyler kattı. Bana öğretirken insanlara da bir şeyler öğretti, kattı. Doğru ya da yanlış. Ben hiçbir videomda şey diye bir şey anlatmadım insanlara. İşte bunu yapacaksınız. Ben her zaman her videomda arkadaşlar burada iki tane olayımız var. Bunu yaparsanız sonuçları bu, bunu yaparsanız sonuçları bu. Mantığı da bu. Ben bunu tercih ediyorum. Siz de düşünün. Sizin oynayış tarzınıza bağlı bunu yapın diye. Oyunun başından beri tanışıp tabii ki görüşmediğim ya da görüştüğüme tanıştığıma pişman oldum. Çok fazla kişi oldu. Hani çok muhatap olmamam insanlarla muhatap oldum. Samimi olmamam insanlarla samimi oldum. Gereksiz yakın ilişkiler kurduğum insanlar falan da oldu da bu hayatın her alanında herkesin başına geliyor. Benim de başıma geldi. Bu çok daha büyütülüp abartılacak bir şey değil. Her sektörde, her hayatın her alanında var bunlar. O yüzden onlar da pişmanlık değil. Oralardan da bir şeyler öğrendim. O yüzden sıkıntı yok yani. Pişman değilim. Geçmişteki yaşadıklarımdan diyeyim. Yine Yani aynı şeyleri yapardım. seni bugünkü Black Tat yapan geçmişte yaşadığın iyi doğru her şey diyebiliriz o zaman, değil mi? Hepsi bir Lego gibi birleşik mi? Bu sadece benimle alakalı değil, herkesin karakteriyle, kişisel şeyle alakalı. Evet yani. Bizi şu an biz yapan Lan bir gün şeyler olur da ters düşersek der misin? Keşke bununla çekmeseydim lan bu videoyu. Güzelim videoyu bir çek. ya diye de bilirim ki hayat bize ne gösterir? Ya şu ana kadar Değil mi? kimle kötü olacağımızı düşündük ki sonradan şey olduk Yani yani. Bu çok normal bir şey bence. Çok abartılacak bir şey değil. Hayatın içinde var. geçiyorum gelecek sorusuna. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye bir soru sormuş 5 yıl sonra abi tam biri. mülakat sorusu ya. Şey var mı peki Çağrı Bey? 5 yıl sonra elinde çocuğunla ha- bir hayal var mı kardeşim? Yani şu konuya bir gelelim artık. Ya 5 yıl sonra orada mısın? şu anda White Hat'ta 4200. sunucular var. 5 yıla bir 8000. sunucu açılır. 8000. sunucuda sıfırdan başlıyoruz videosu çekerken bulabilirim kendimi. Bilmiyorum abi. Ya inan hiçbir fikrim yok. Ama kesinlikle bir yerlerde bir şeyler çekiyor olacağım. Ondan adım gibi eminim. Ya da birilerine bir yerde kesin bir şey anlatıyor olacağım. Umarım sevdiğim insanlarla olurum. Ya tabii ki 5 yıl sonra ya şu an için tamamen kariyer planlaması üstüne gidiyorum. Hiçbir şekilde şey bir düşüncem yok dediğin gibi çoluk çocuk evlilik gibi. İleride karşıma o tarz şeyler çıkarsa tabii reddedecek halim de yok. Hayırlısı diyelim. Bak hemen ardına da çok temiz bir soru geldi. Eskiden date'lerden bahsederdi bu arkadaş demiş. Yayınlarda bir date bir date iki. Evet. Şimdi nedense hiç bahsetmiyor son zamanlarda. Bunun bir sebebi mi var? Arkadaşlar Çağrı nişanlandı saklıyor Yok diyeyim ben evlendim sana. hala. Evlendi. Ya Var mı bir aslında sebebi be? var aslında şöyle bir dönem böyle çok her şeyi stok video yapıyordum. Çok boşa düşüyordum. Sonra Mersin'e de böyle biraz daha yeni taşındığım için bir boşluğa düşüyordum. Biraz daha arkadaş çevrem falan da olmadığı için böyle bir sosyalleşme peşindeydim. Tabii yeni insanlarla tanışıp date çıkıyordum. Ben ne yaşıyorsam yayınlarda anlatıyorum zaten arkadaşlara. Goy goyunu sohbetini muhabbetini yapıyoruz. Bir noktadan sonra böyle sıkılmaya falan başladım. Yeni biriyle tanış, kendini anlatmaya çalış, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşa Hmm. yaşa yaşa. Sıkıldım. Bir de bu aralar King Shots'la Voss ikisini bir arada çekmeye çalıştığım için ve yayın yaptığım için çok fazla vaktim olmuyor öyle yani date'lere O zaman şunlara date'ler bunlara. azaldı diyelim he. Bitti mi azaldı mı? Yani Ya da anlatacak vakit mi olmuyor? bir süredir bitti diyebilirim ama tekrar bakalım havalar ısınıyor. Yakın zamanda yayınlarda Tam detaylı şuraya bir konuşuruz. Instagram adresini yaz. Sen devam et sorulara. Geçtik. Şimdi bugün bir noktadasın. 35 binden fazla takipçin var Evet. YouTube'da. Başarılı olduğunu düşünüyor musun ya? Ben başarılıyım artık bu işte başarılıyım diyor mu? Diyorsan bunun sırrı ne ya da demiyorsan neden demiyorsun?
Ya bunu aslında takipçi ya da abone sayısıyla falan kesinlikle şey yapmıyorum, işte 37 bin olduk, başarılı olduk gibi değil. Başarılı olduğuma adım gibi eminim. Çünkü hissediyorum bunu. Yani yayınlarda ya da videoların altına gelen yorumlarda ya da insanlarla oturup konuştuğumda falan hissediyorum. Ee, Savaş raporlarını atıyorlar. İşte Bilektet sayesinde. Bilektet izleyen, izlemeyen. Bunu ben ekstra yapmıyorum. Bana yapan, işte bana raporlarını atan arkadaşlar altına falan yazıyor. Videoların altına yorum olarak atıyorlar. Videonu izledim, çok işe yaradı. Eyaletteki şunu geçtim. Şunları başardım, bunları yaptım. Senin sayende daha az para attım. Gereksiz para atmaktan kurtuldum. Bunları duyunca zaten amaç, hedef bu zaten abi. İnsanların zamanı boşa gitmesin. Paraları boşa gitmesin. Bunu yaparken ben keyif alayım. Keyif alırken de para kazanayım. Şu an bunların her birini yapmış biri olarak bence başarılı bir insanım. O yüzden kesinlikle başardım diyebilirim. Tapta mısın peki? Yani başarının tapında mısın? Daha ilerleyecek yolun var mı? Yani geçen haftaya göre tapındayım. 6 ay öncesine göre yine tapındayım. Bundan bir hafta sonraya göre de çok gerideyim. Biraz Oscar konuşması gibi Güzel, oldu. güzel etkilendim. Yani Değişikti. çünkü şöyle bir şey var. 2 yıllık bir YouTube geçmişim var. Her zaman geçtiğinde artarak ilerliyor. Şu ana kadar neredeyse izlenmelerinde hiç geri düşüş olmadı. Abone sayım da hiç azalmıyor sonuçta. Sürekli artarak ilerliyor. O yüzden gayet bir sonraki tapa doğru ilerliyoruz diyebilirim. Şimdi çok yakın bir arkadaşımızın, ikimizin de ortak yakın bir Hı. arkadaşımızın düşünerek aslında bu soruyu onun adına soruyorum. Çok kritik bir soru. Evet. Anında cevap vermen gerekiyor. Ayakkabı numaran kaç kardeşim senin? Ayakların kaç numara? 43 numara Negans'a da buradan Gelmeye kadar. selamlar. Arkadaşlar bu canlı yayında bir meme. Sizler de canlı yayınları kaçırmayın. Evet, geçelim şimdi gerçek hayatında böyle unutamadığından ziyade önemli bir an var mı ya, ne bileyim, böyle hem ya kendin olur ya gördüğün bir şey olur. Ya unutamadım bunu gördüğümde ya da anlatmak ister misin bilmiyorum ama. Yani gerçek hayatımda unutamadığım bir an, şeyleri unutamıyorum ben. Böyle eskiden yaşadığım güzel günleri, çok geçmişte kötü olan şeylere takılan bir insan değilim. Ama böyle yakın arkadaşlarımla geçmişte yaptığımız tatiller, geziler, onlarla biriktirdiğimiz anılar, hani soru böyle mi anlamadım ama onlar sürekli Hemen aklımda. hemen. Sürekli onları Ama özlüyorum. spesifik bir anı yok yani. Aa, şu anı hiç çıkmadı. Dönüm noktamdı. Şöyleydi böyleydi. Yok öyle bir anım var değil mi? YouTube'a Anladığım kadar. girişim benim hayatımın dönüm noktasıydı. Eğer onu soruyorsan kesinlikle ve kesinlikle YouTube kanalı açmak benim şahsi olarak kendi hayatımdaki net dönüm noktamda. Benim hayatım A'dan Z'ye her şekliyle değişti. Hayat bir anlam mı kazandı, bir amaç mı kazandı? Ne oldu yani YouTube'a? Yani bu çok uzun uzun bunu cevaplayabilirim. Yani bir saatte de sana anlatabilirim. Çok basit bir şekilde söyleyecek olursak, geçmişteki yaşantıma göre daha böyle bir istikrarlı bir şekilde çalışmaya başladım. Para kazanmaya başladım. Belki gerçek hayatta tanışamayacağım insanlarla tanışmış oldum. O yüzden kesinlikle benim için bir dönüm noktası YouTube kanalını açmak. Bak, bunu demişken bu soruyu ben de ya birkaçına şahit oldum da, ya şimdi bu oyunda tanışıp da gerçek hayatta kim olduğunu öğrendiğinde böyle şaşırdığın, oha bu da mı oynuyor ya da bu da mı izliyor dediğin kişiler oldu mu? Olmuşsa bunlar, ismini sormayayım da vermezler öyle. Ne iş yapıyorlar genelde, böyle topçusu popçusu var mı? Abi var, çok fazla var hatta. Yani bürokratlardan tut, işte iş adamlarına, magazin olarak tanınan kişiler falan. Ama ben şey olarak, işte gizlilik olarak tabii ki söyleyemeyeceğim ama inanılmaz garip meslekler ya da Türkiye'de tanınan kişiler bu oyunu oynuyor. Yurt dışında da hatta aynı şekilde tanınan kişiler falan oynuyor, yabancı. İnanılmaz şaşırdığım kişiler oldu ama maalesef bu kısmı söyleyemeyeceğim. Hiçbir zaman da Ama söylemeyeceğim. şey değil Onlar mi, böyle söylemediği ismini sürece. söyleyemeyeceğin için söylediğinde izleyen herkes tanır yani, böyle simalar var değil mi? Yani tanıyacakları tabii ki kişiler de var ama aynı zamanda da vay be, bu adam bu işi mi yapıyormuş falan deyip Ha. benim özellikle inanılmaz şaşırdığım sektörler, şeyler falan var. Gerçi birkaç yayında böyle katıldığında söylüyor. Onlara denk gelirseniz aslında Evet. birkaçına şey yapıp şahit olabilirsiniz. Geçelim. Şimdi bu bir artık şey sorusu.
Nasıl? Görsel soruya geçtik. Bize evinde böyle maddi veya manevi yapabiliyorsan ikisini de göster. En değerli eşyan ne? Kamera şu an çat diye gösterebileceğim ya. Maddi ve manevi en değerli eşyam. Maddi büyük ihtimal telefonundur. Herkes. O evet biraz yayınlarda konu olmuştu. Ona hiç girmeyelim. Boş ver onu. Manevi olarak diyebilirim. Benim oyunda tanıştığım ve eski ekibim CKT ekibi işte bizim kurduğumuz ekip hala da oyuna bir kısmı devam ediyor. Hepsine sevgiler saygılar. Geçen sene doğum günümde bana çay makinesi hediye etmişlerdi. Benim için önemini anlıyorsunuzdur. Benim evimdeki en çok kullandığım Çağrı'dan da bu beklenir. maddi olarak sevmiyorum. Aslında bir sonraki hediyelerden bir tanesi de şu an bu önümde gördüğünüz mikrofon. Bunun hikayesi de çok şey. Mustafa abi diye bir abiyle tanışmıştım. Discord'da eskiden canlı yayın yapmıyorken bekleme odasında insanlar geliyordu. Hesaplarını inceliyordum. Bir tane abi bekleme odasında bekliyordu. Odaya girdim. Dedi ya ben oyuna para yatırıyorum. Bana yardımcı olur musun? Kanal sahibi olduğunu da bilmiyordu benim. Girdim abi şöyle şöyle yapacaksın. Sonra tanıştık dedim ben kanal sahibiyim şöyle böyle. Sonra 2 gün sonra bir daha geldi. Bir daha hesabı hakkında yorumlar yaptım, yardım ettim falan. Bir hafta sonra Avusturya'dan bana bunu gönderdi hediye olarak. Dedi ses kaliten çok şey dedi yayınlarda. Biraz dedi iyisini yap hediyem olsun falan dedi. Mesela sadece onu orada koşulsuz bir şekilde zamanımı ayırıp yardım ettim diye bana böyle bir şey göndermişti. İlk kanaldaki üyelerden, arkadaşlardan aldığım hediyelerden bir tanesi. O yüzden benim için çok değerli. Hani maddi kısmını geçiyorum. Yoksa şu an üstünde oturduğum koltukta Caner abinin hediyesi ama saymayacağım. Birçok kişi var. Her birine çok çok teşekkür ederim. Yani hepsine kucak dolusu teşekkürler. Demişken şimdi sen onu anlatırken aklıma ya böyle show business olarak sana yaklaşan olduğunu hissettin mi? Böyle büyük balina olup çok para yatırıp da ekrana çıkmak isteyen ya da ne bileyim fenomen olmak isteyen bu oyun nezdinde. Böyle çok oluyor mu? Ya oluyor. Ben bunu çok yanlış olarak da görmüyorum. Çünkü şu şekilde ya bu oyunu zaten abi neden oynuyoruz? Kendimizi bir nevi bir yerde göstermek için. Kimisi kendi eyaletinde göstermek için. Kimisi komşu eyaletlerinde göstermek için. Kimisi de tüm sunucularda göstermek için. Aslında oyuna bu kadar çok para atılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bunu herkes yapıyor olarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ama biliyorsunuz bir gövde gösterisi, bir güç gösterisi, bir ego savaşı. Bunlar bu oyunun içinde olan doğal şeyler. O şekilde yaklaşan insanlar da oldu. O şekilde videolar çektiğim insanlar falan da oldu. Günün sonunda ben işimi yaparım abi. Hani bana içerik çıkıyorsa, izleyicileri rahatsız etmiyorsa, güzel içerik çekiyorsam isteyen istediği yerde şovunu yapar. Burası YouTube kanalı zaten. O Hı. yüzden evet. Şimdi böyle peş peşe soruyorum da bir nefes al bir derin bir Ben nefes al. su içip içip duruyorum zaten. Sen sor. O zaman ben bir su içeyim bir saniye. Hı. Yok. Selçuk'un ilk sunuculuğu arkadaşlar olur bu kadar. Evet. Amatör daha. Amatör mü? Ben gayet güzel yönettiğimi düşünüyorum. Artık merhabalar arkadaşlar ben Selçuk kanalıma hoş geldiniz. Gönder gelsin. Seni diğer yayıncılardan ayıran en önemli şeyin ne olduğunu düşünüyorsun? Bak o olduğunu iddia edeceğini düşünmüyorum. Zaten de düşüncen nedir? Sence neden sen A değil B değil C değil de sen? Ya bu şey gibi bir şey. Biz bu adamla geldik, biz bununla gideriz gibi bir mime dönüştü anladın mı? Aslında ya benden önce de YouTube videoları çeken 3-4 tane kanal vardı. Hala devam eden var. Abilerimiz var, ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Yani hiçbiri şey değil yani anladın mı? Rakip değil. Aslında her birimiz bu oyunu bir şekilde tanıtımını yapan, insanlara bir şeyler öğretmeye çalışan kişileriz. Herkesin mizacı, samimiyeti, sohbeti, muhabbeti farklı. Hani ben belki bazı konularda diğerlerine göre daha avantajlı olup biraz daha bu oyunu diğerlerinden erken öğrenmişimdir. Yoksa ben de evrenin sırrını Hmm. çözmedim sonuçta. Bir mobil oyunu diğer kişilerden biraz daha erken bazı taktikleri, stratejileri öğrendim. İlk başta ben yayınlamaya başladım. Belki oradan insanlar alıştı. Bu sorunun da aslında cevabını yine chat'teki arkadaşlar yani yorumlarda takipçilerin söylemesi lazım. Ben bilmiyorum yani. Ben en iyi yaptığım şeyi yapmaya çalışıyorum en iyi şekilde O öyle zaman diyeyim. bunu yorum izleyenlere sorayım. Arkadaşlar bir durdurun videoyu aşağı inin. Sizce Çağrı neyi böyle doğru yapıyor da şu an bu videoyu izliyorsunuz sonuna kadar merak ettim. Yorumlarda görürsek seviniriz diyelim o zaman. Sana bir şey soracağım şimdi bu cevaplar çıkarken. Misal
Ben yayınlara katılıyorum, videolara katılıyorum. Herkes beni senin gibi bilgili zannediyor oyunlara. Halbuki alakası yok. Ben böyle standart bir oyuncuyum. Çok ekstra bilmem, araştırmam. Hep dedim ki kardeşim Çağrı videosunu çeksin, ben izleyeyim, alayım balığı yiyeyim. Misal benim gibi birçok insan var. Evet. Oturup şey diyen, ya Çağrı video çeksin de bu etkinliği nasıl oynayacağımı bileyim, ne almam gerektiğini bileyim. Senin ne dersen o an kural odur. Yani benim Evet. nezdimde de öyle birçok kişi. Bu durum seni korkutmuyor mu? Yanlış bir bilgi verirsem ya da yanlış bir bilgi verdiğim video oldu mu? Bir şey oldu mu? O öyle bir anın oldu mu? Ya da korkuyor musun gelecekte yanlış bir bilgi vereceğim de birçok kişinin oyunu Bu sorumluluk senin omuzlarında bir yük mü? Ee, Aslında şöyle bir yük gibiydi ama değil. Çünkü ben bunu her zaman şey olarak yaptım. Bir video çekmeden önce girip araştırıyorum. Bir paket alınıyorsa önce ben alıyorum. Hani biz alalım, çöpe gidiyorsa bizde gitsin. İzleyenlerinki gitmesin. Hani çoğu videoda görmüşsünüzdür. Gece 3'te Hmm. etkinlik gelir, girer ben alırım. O paranın karşılığında ne aldığımızı görürüz. Ona göre arkadaşlar değer mi değmez mi olduğunu görürler zaten. Bu konuda en ufak bir endişem de yok. İçim inanılmaz rahat. Yani geçmişte çektiğim videolarda işte şu ankilere uymayan şeyler var. Ama o tamamen oyunun getirdiği güncellemeler, bizim ilk zamanlardaki biraz daha tecrübesizliğimiz falan ama kimsenin zamanını ya da parasını çöpe atacak şeyler değil. Mesela ilk zamanlardaki genç rehberlerinde Mia aldırtmıyorduk. Sonra meta'ya girdikten sonra şu an Mia olmazsa olmaz gibi düşün. Bu konularda da çok da bir şey kaybı falan olduğunu ben düşünmüyorum. O konuda da içim çok rahat. Hani bence şu ana kadar her şeyi çok iyi yaptık. Demek ki bugün buralardasın, bu kadar takipçim var. Bu konuda gerçekten haklı. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Çok fazla soru var. Artık dediğin gibi 1000 beğeni gelirse ikinci parti geçersin falan muhabbeti. Ama son bir soru var. Gelsin. Bunu ben de merak ediyorum. Bir gün bir geldi dedi ki kardeşim bir ünlü seç. İstediğin dünyadan her yerden getireceğim yanına oturtacağım. Birlikte yayın yapacaksın. Kim olur ya? O kişiyle ne yayını yaparsın? Manifest Zokta'ya sıfırdan Whitehouse Survival öğretiyorum serisi. Sıfırdan balini olmaz o diyor. Aynen. Zoktay'la birlikte. Bilmiyorum bunu da düşünmedim ama niye ünlü dediğin anda aklıma Zoktay geldi. Bunu da yayınlarda Yayınlarda çok makarasını muhabbet aynen ediyorum. makarasını yapıyoruz diye herhalde. Onun dışında bilmiyorum aklıma biri gelmedi. Şu an ilk o geldi onu diyeyim Hayatını bari. güzeldi. Bu kadar. Abi teşekkür ederim Selçuk. Yani Ben umarım teşekkür ederim. cevaplarken inanılmaz itici görünmemişimdir. Çok şey demeyeceğim. Egolu. Ya umarım öyle olmamıştır. Neyse çok uzatmayalım. Tam 50 dakika olmuş. Biraz da yordu, terletti beni açık konuşmak gerekirse. Çok da özel sorular fazla yoktu. O biraz mutlu etti çünkü ben cidden soruları bilmiyordum. Her biri çok rahat cevaplayabileceğim sorulardı. Eğer arkadaşlar hoşunuza gittiyse, merak ettiğiniz şeyler varsa ya şunu da sorsaydın dediğiniz şeyler varsa bu videonun altına yorum olarak atarsanız bir sonraki yani hemen video olmaz da düzenler şey yaparız. 1000 beğeni geldikten sonra yeni videoda bunu da şey yaparız. Bu arada 1000 beğeni tamamen hani gerçekten isteyen arkadaşlar var mı yoksa biz tekrar öğretici içeriklerimize devam edelim bu tarz videolar atmayalım diye. Hesap da buydu. Ben de buyum arkadaşlar. Öncelikle Selçuk'a, daha sonra da bu soruları soran tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.